Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hazır sistem tavsiyelerinde bulunacağız. Sizler için yine fiyat ve roman sistemleri dizdik diyebilirim. Ayrıca arkadaşlar bu sistemleri sağ tarafından göreceksiniz. Sizlere sunacağım ve açıklamada linkleri de olacak bu sistemleri. Hepsini ekleyeceğiz yani sizler için. Ayrıca videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Destek olanlara da çok teşekkür ediyorum ve ilk sistemine başlıyorum. Evet, ilk sistemimiz Teknobiyotik okula dönüş sistemin adı. AMD Ryzen 3 3200G içerisinde Vega grafik bileşeni var. Hani sizlere tavsiyemiz şöyle olur. Ödev yapacaksanız, hani çok da oyun oynamıyorsanız, hani film falan derseniz, ki zaten sistemin adı da okula dönüş. Hani oyun değil de ödev tarzı bir bilgisayar bu. Ama oyunda oynatır. Hani oynattığı oyunları da sizlere söyleyeyim. Hani bir CSGO'yu düşük grafiklerde oynayabilirsiniz. Yani 30'un altına hiçbir şekilde düşmez. Hani GTA 5'i bile açıyorlar arkadaşlar bu sistemle. Yani çoğu oyunda ortalama, yani çoğu oyunu LoL olsun, işte Valorant olsun, işte Fortnite olsun, PUBG olsun, çoğu oyunu kaldırır. Ama tabii de grafik beklentiniz kesinlikle olmasın ve yani bu sistemden oyun üzerine farklı şeyler beklemenize gerek yok. Çünkü sistemin fiyatı da belli. 8690 lira. Hani toplamak istesek zaten ancak bu fiyatlara toplarız bu sistemi. Sıfırından bakıyorum. O yüzden sizlere tavsiyemiz bu olacaktır. Dediğim gibi okula dönüş zaten sistemin adı. Hani direkt hitap ettiği kısım belli. O yüzden sizlere oyun oynamayacağım diyorsanız bu sistemi alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, bir sonraki sistemime geçiyorum. Evet, sıradaki sistemimiz incehesap.com'dan Nova Apu olarak geçiyor. Bu da onun bir üstü. Ryzen 5 5600G. Şu anda bu video düşük bütçede olacak arkadaşlar. Yani çok yüksek fiyatlar beklemeyin ve son sistemimi Vatan Bilgisayar'dan tercih ettim. Bunun sebebi de bir tane de Vatan'dan bilgisayar öner diyenler oldu yorumlarda. Ben de ona hitaben seçtim. Yoksa fiyatına bakmadım, yani dediğim gibi zaten orada gerekli yorumu da yapacağım hani o sistemle ilgili. Neyse, bu sisteme gelecek olsak arkadaşlar, bu da gene aynı şekilde okula dönüş sistemi gibi bir şey bu. Gene oyun oynarsınız ama fazla bir şey beklememek lazım. 68 redde değerlendirmesi var, yorum var. Yaklaşık benim gördüğümde 4.5 yıldız gibi bir şey almış buradan, hatta 4.7 almış. Buradan yorumları okuyabilirsek, açılmıyor ama şimdi açıldı. Sistemi sipariş ettim ve ertesi gün kargo elime ulaştı. Kasanın içi özenle düzenlenmiş ve kablolar çok iyi saklanmış. Herkese tavsiye ederim. İnce Hesap kral site demiş. Zaten arkadaşlar İnce Hesap'ı ben diyorum, yani benim favorim her zaman site olarak. Ben buradan alışveriş yaparım genelde. İstisnadır yani. Diğer farklı sitelerden aldım. Genelde İnce Hesap üzerinden aldım. Çok hızlı geldi. Paketleme çok güzel demiş. Bir arkadaş da kendim toplamaya uğraşamam diyenler için bir ürün. İndirim döneminde alınabilir. Bileşenler güzel sevilir. En azından fiyatının hakkını indirim döneminde verir demiş. Ne zaman almış? 26 Ekim 2023. Yakın zamanda. Yani gördüğünüz arkadaşlar, çoğu yorum güzel, değerlendirmeleri iyi. Hani sizlere de tavsiyemizdir. Fazla beklentiniz yoksa bilgisayardan, işimi görsün diyorsanız bu fazlasıyla işinizi görecektir. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, bir sonraki sisteme geçiyorum. Evet, sıradaki sistemimiz artık yavaş yavaş hani oyunlara da yönelik sistemler gösteriyoruz sizlere. Evet, Ryzen 5 5500 16 GB 500 GB'lı bir M.2 SSD'si var. XFX markalı RX 6700 bir ekran kartı var. 18.999 lira, 19.000 lira yani bunun fiyatı. Hani şöyle yazınca da arkadaşlar insan bir tuhaf oluyor yani, 18.999. Hani direkt 19 yazsalar daha güzel olacak. Tabii de bu pazarlama stratejisi olabilir dediğim gibi. Evet, değerlendirmesine gelecek olsak, bu arkadaş 8 ay önce almış bunu. Beyler, sistem bayağı iyi, aldım, kullanıyorum ve hiçbir sıkıntı yok. Tek sıkıntı, elime 10 günde ulaştı demiş. Sistem montajlama çok yavaş demiş. Evet. Hani sitenin burada bir yavaşlığından bahsetmiş. Hani dediğim gibi bu siteler bazen çok yoğun olabiliyor. Özellikle pandemi sürecinde bir ürün sipariş ediyordunuz, kargo verilmiyordu. En iyi site bile çok bir ayda falan kargo veriyordu bu ürünü. Ki genelde iptal ediyorlardı. Hani olabilir böyle şeyler arkadaşlar. Bu siteler çok yoğun siteler, dönem dönem. O yüzden mesela okulun açılma dönemi çok yoğun olur veya okulun bitiş dönemi. Çünkü adam işte yaza gireceğim, bana bilgisayar lazım, oyun oynayacağım der. Bir bilgisayar bakar kendine, veya okul başlayacak, bana bilgisayar lazım, ödev için, o için, bu için der. Gene bir bilgisayar bakar kendine. Hani ne bileyim, bu hani dönem tatili oluyor. O zamanlar bile bakılır yani. Çok yoğun dönemleri var yani. Bu yılda 3-4 defa oluyor genelde. O yüzden hani bilgisayar sitelerine de biraz hak vermek lazım. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, bir sonraki sisteme geçiyorum. Evet, sıradaki sistemimiz gaminggen.tr'den Wooljan olarak geçiyor sistemin adı. 4060 Wooljan 4060 ekran kartı, 4060 arkadaşlar. RTX 8 GB 16 GB RAM 500 GB bir M.2 SSD'si ve işlemcisi Ryzen 5 5500. Bu sistemin aynısını topladık arkadaşlar. Birebir aynısını. Hani ekran kartı modeli falan filan farklı olabilir ama birebir aynısını topladık. Bizim de ortalama fiyatımız buydu. Fakat bunun kasası falan daha iyi. Onu söyleyeyim.
Hani eğriye eğri, doğruya doğru. Yani neyse onu söyleriz her zaman. Hani size tavsiyemiz, hani benim topladığım mı bu mu? Ya bu arkadaşlar ya. Hatta düzeltiyorum. Bizim anakartımız bir tık daha yüksekti galiba. Aynen. Bizim anakartımız yüksekti bundan. Ama yani şöyle diyeyim. Benim sistemi toplayacaksanız arkadaşlar ekstra bir şey eklemeniz lazım böyle. Çok güzel şeyler eklemeniz lazım. Mesela ne bileyim, kasasını ayrı ayrı alacaksınız işte. Corsair'ın güç kaynağı 80 Plus. Bu tarz bir şey yapacaksanız toplama güzel. Zaten diyorum şu an toplamayla hazır sistem neredeyse aynı ama yüksek bütçeye çıkınca tabii ki toplama sistemi biraz aşağıda kalıyor. Olur böyle şeyler. Eskiden ama böyle değildi. Eskiden toplama bilgisayar hazıra göre çok çok daha uygundu. Hani şu anda dediğim gibi artık hazır sistem yavaş yavaş geçmeye başladı toplamaya, ama toplama her zaman tavsiyemizdir yüksek bütçede. Çünkü istediğini alıyorsun. Mesela tamam, hazır sistem iyi, güzel. Ama istediğin parçayı koyamıyorsun hazır sisteme yani. Ben örnek veriyorum. İşte Asus markasını istiyorum. Full Asus olsun sistemi istiyorum ama Asus yok işte. Hazır sistemde öyle yok. Hani adam koymuş bir şekilde o var olanı alacaksınız veya değiştirebiliyorsunuz parçaları. Bu sefer de fiyat artıyor. Yani o yüzden hani parası olan bir toplama alsın arkadaşlar. Parası olmayan da toplamaya baksın. Uygunsa toplama alsın. 3 tane de müşteri değerlendirmesi var bu ürünün. Hemen onlara bir bakalım. Süper yazmış bir arkadaş. Diğeri güzel ürün yazmış. Biri de bilgisayar toplamak için sağ olun Emre Baltoğlu yönlendirdi demiş. Ürünün anakartını B550MK'ya veya RAM'i 32 GB'a yükselterek satın aldım. Kısa sürede elime ulaştı ve sorunsuz kullanmaktan demiş. Anakartı değişmiş dediğim gibi. Anakartı biraz düşüktü yani. Olabilecek en minimum anakart bu arkadaşlar bu sisteme. Onun haricinde farklı bir tavsiyemiz olmayacaktır bu sistemi sizlere arkadaşlar. Ve bir sonraki sisteme geçiyorum. Evet, sıradaki sistemimiz Ütopya'dan. Şimdi Ütopya'yı tercih etmemin sebebi mağazası var. Vatan da aynı şekilde. Birazdan Vatan'ı da göstereyim sizlere. Fiyatları biraz yüksek olabilir. Ütopya'nın veya Vatan'ın, ki bana göre yüksek. Öyle söyleyeyim. Hani Ütopya neyse de Vatan'ın bayağı yüksek. Çünkü bunların için mağazaları var, kiraları var, işçileri var arkadaşlar, kolay değil yani. Ondan dolayı zaten bunu fiyata yansıtıyor. Fakat ona göre de bir kalitesi var bu mağazaların. Evet, bu sistemimiz Intel Core i3, Ryzen diyordum az kalsın, Intel Core i3, 13100F modelli işlemci, RTX 4060 modelli ekran kartı, 16 GB RAM, 512 GB M2 SSD'si var. Kasanın görünümü çok güzel, beyaz böyle white bir görünüm var. Onun haricinde şuradan detaylarına bakabiliyor muyuz? Evet. Bu arada işlemcimiz 10 nanometre olarak gözüküyor. Evet, RAM'lerimiz 3200 MHz. Hani anakartımıza ilk önce bir bakalım, ona göre söyleyeyim arkadaşlar. Anakartımız da 3200'e kadar destekliyor zaten. Yani normal bu yani. Evet, ekran kartımızda Gigabyte'ın GeForce RTX 4060, gene beyaz bir, yani komple sistem olarak beyaz bir görüntüye sahip. Bunun farklı bir fotoğrafı yok mu ya? Keşke başka fotoğrafı olsaydı. Bunun büyük ihtimalle içi de beyaz arkadaşlar. Komple iyi yapmışlar ya. Güzel bir sistem. Şık yani. Onun haricinde buradan farklı bir şey eklememişler galiba. Şuradan bir SSD'ye bakalım. SSD'de merak ettim. 512 GB'lık 2000 okuma, 1600 yazma hızı var. İdare eder. Ortalama bir SSD diyebilirim. Neyse arkadaşlar, bir sonraki sisteme geçiyorum. Sistemimiz incehesap.com'dan. Sizlere gene tavsiye edebileceğimiz sistemlerden biri budur. Benim tavsiyem hatta bu olabilir. Öyle söyleyeyim. Ama ben bunu değiştirebilirim. Ben bu sisteme iyi bir bakacağım arkadaşlar. Benim tavsiyemse bu. Yani iyi bir kontrol etmem lazım sistemi, öyle söyleyeyim. Evet, anakart olarak Asus Prime B450 modelli anakart tercih edilmiş. Ekran kartı olarak Asus Dual RTX 4060 Ti tercih edilmiş. 8 GB gene white beyaz görünümü var. M2 SSD olarak da Apazer'in tercih edilmiş. 2100 okuma, 1500'de yazma hızı var bunun arkadaşlar. Onun haricinde kasa olarak idare eder bir kasacım da bu kasayı değişebiliriz arkadaşlar. Hani bu kasayı bir değiştirme şansımız varsa iyi olur. Güç kaynağı olarak da GameMax'in 80 Plus'lık 650 Watt'lık bir güç kaynağı tercih edilmiş. Dediğim gibi kasayı değiştirebilirsiniz ama işinizi görecektir kesinlikle bu sistemde. Hani yayın yapabilirsiniz fakat yayınlık sistemler için bir tık daha yükseltmeniz lazım. 4070-4080 bandı iyidir yayın için. Hani sıkıntı yaşamazsınız, öyle söyleyeyim. Bunda mesela bazen sıkıntı yaşayabilirsiniz kasada. Hani yayın yaparken, ama yine yayın yapacaktır. Onu sizlere garanti verebilirim. Bu arada bu kasanın yanı böyle düğme gibi bir şey mi ya? Nasıl açılıyor? Merak ettim. Güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir bakmak lazım, araştırmak lazım bunu. Neyse arkadaşlar, bir sonraki sistemime geçiyorum. Evet, şimdi son sistemimiz Vatan bilgisayardan. Şimdi arkadaşlar fiyatı yüksek olabilir. Bunu söyleyeyim. Ki yüksek. Hani benim kendi şahsi fikrim, bu fiyat çok yüksek. Ama şimdi tercih edilen ürünlere de bakmak lazım. Böyle dışarıdan bakınca 4070 lira, 40 bin lira çok yüksek diyor insan, ama şimdi detayına ineceğiz.
biraz hak bulabileceğim yani vatan bilgisayara bu fiyatı koymakta. Evet, işlemcimiz Ryzen 5 7500F modelli işlemci. Bir defa bu işlemci zaten yüksek fiyatlı bir işlemci. Kutusuz diyor buna da. Bu arada hazır sistemlerde kutu olmayabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani. Toplamada mesela kutu var. Hazırda toplama yok, bir şey yok. Kutu yok. Yani o yüzden sizlere tavsiyemiz o yüzden yani biraz da toplama. Hani kutulu geliyor her şey. Garantili geliyor. Güzel. Elinizde bir odanızın köşesine koyarsınız. Hani kutu hastaları varsa ben kutu hastasıyım mesela. Her zaman bir ürünün kutusunu isterim. İkinci el olsa dahi ki geçen videoda görmüşsünüzdür. Bütün ürünler kutuluydu neredeyse. 2-3 tane parça hariç. Evet arkadaşlar. Ekran kartımız Zotaic'in RTX 4070 12 GB modelli ekran kartı. Bu sistemle yayın yapabilirsiniz. Anakart demiştim zaten. RAM'lerimiz G-Skill arkadaşlar 16 GB 5600 MHz. Bakın fiyat normal gibi geliyor aslında. Öyle söyleyeyim. Evet. M.2 SSD'miz olarak da 3500 okuma 2100 yazma hızı iyi, güzel. Kasa olarak da Zigmatek'in 650 wattlık bir kasası 80 Plus mı diyelim onu buradan göremiyoruz. Detayına gitmemiz lazım. Onun haricinde farklı bir ürün olarak da arkadaşlar Rampage'in sıvı soğutması var. Aynen. Bu sistemin arkadaşlar fiyatı normal ya hani normal. Alabilirsiniz yani sizlere tavsiyemdir bu sistem. Şimdi ilk bakınca dediğim gibi şey geliyor pahalı geliyor ama detayına inince ki bilerek yaptım bunu hani video içerisinde siz de görün. Yani dışarıdan bakınca çok pahalı geliyor ama detayına inince aslında normal kullandığı parçalar çünkü çok iyi. Çok kaliteli ve üst parçalar kullanmış. Bunda vatan bilgisayar. Hani bunu toplasanız belki daha uyguna getirebilirsiniz ama hani hazır alacaksanız alın yani. Zarar etmezsiniz arkadaşlar. Şimdi zarar nasıl bir şey? Hani zaten fiyat belli. Bu fiyat alacağınız ekran kartları belli. Şu anda bu fiyata 4070'den yukarısını alamazsınız. Yani o yüzden bunu alabilirsiniz. Bunlar size tavsiyemizdir. Hani bunu 36 bin liraya toplamakla 40 bin liraya almak arasında bir zarar yok bence yani. Çünkü hazır sistem direkt elinize hazır geliyor. Diğer türlü mesela toplama aldığınızda da onun da bir ceremesi var yani. Geliyor mesela ürün arızalı olabilir. Bir ürün yüzünden kasayı bir hafta erteleyebilirsiniz, 2 hafta erteleyebilirsiniz yani. Böyle şeyler olabilir. O yüzden alın bunu arkadaşlar. Sizlere tavsiyemiz olacaktır ve ben burada videoyu kapatayım arkadaşlar yavaş yavaş. Sizlere tavsiyelerimi yaptım. Ekstra bir tavsiyeniz, öneriniz varsa da yorumlarda bekliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.